Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 2K kanalından Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Box 5V adlı drone'u inceleyeceğiz. Yaklaşık 1700 lira civarında bir fiyatı var bu drone'un ve YouTube'da herhangi bir Türkçe tanıtımı yok. Yani Türkçe kurulumu olsun öyle bir şey bulamadım ben. O yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim çünkü Türkiye'den alan arkadaşlarımız için bir sorun olabilir. Yani hep yabancı olduğu için bazı yerler atlanılıyor ve drone yanlış kullanıldığı zaman da kötü sonuçlara yol açılabiliyor. O zaman tanıtıma geçelim. Drone'umuz kutunun içinden böyle bir köpük kutuyla çıkıyor. Bu şekilde. Drone bu. Bataryası henüz içinde değil. Çift yönlü gimbal olduğu söyleniyor. Bir adet adaptör için USB kablosu ve bataryasına takabileceğiniz bir aparat geliyor. Ama bu şu şekilde. Böyle takıyorsunuz bunu. Bunu da adaptöre takıyorsunuz. Burada geçmesi için soketleri var kendi. Bunu da böyle yaparak. Yalnız içinden fişe takmak için adaptör çıkmıyor. Bunu adaptörünü siz kendiniz almanız gerekiyor. Kumandası için bir adet telefon tutacağı. Bu içine bir tablet bile aslında alabilir. Öyle söyleyeyim. Ve 4 tane de yedek pervane çıkıyor. Buradan da tornavida ve cımbız gibi bir de somonlardan geliyor. Henüz nerede kullanıldığını bilmiyorum ama zannedersem pervanenin altında koymak için. Kutunun alt tarafında ise kumandası geliyor. Şu şekilde. Kumanda 4 tane kalem pille çalışıyor. Kalın kalem pillen çalışıyor. Şarj edilebilir almanız sizin için faydalı olur. Burada kullanım kılavuzu ve kumandanın üstündeki tuşların ne işe yaradığı var. İçinden sticker da çıkıyor ama stickerları ben kullandığım için şu an bunları gösteremeyeceğim. Kumandanın kenarlarına 2 tane de büyük sticker çıkıyor, bunlardan daha büyük bir sticker çıkıyor. Antenleri bu şekilde açıyorsunuz ve şuradaki şunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkartması biraz zor. Çünkü içi boş olduğu için hava basıncından çıkmıyor bu dışarı kolayına. Bu şekilde çıkarttığınız zaman telefon tutacağını da bu şekilde buraya sabitliyorsunuz ve bunu istediğiniz yöne oynatabilirsiniz. Kumandanın üstünde ne işe yaradıklarını göstereyim. Kendi otomatik kalkış ve inişi sağlıyor. Bu ise kalkışı hazır hale getiriyor. Yani önce buna basıyorsunuz, ondan sonra drone'u kaldırıyorsunuz. Bu konum, yani belirlediğiniz konuma geliyor. Altındaki kamera, onu da göstereceğim şimdi, aşağıya ve yukarıya doğru hareket etmesini sağlıyor bu daire. Bundan ise arkasına SD kart bağladığınız zaman kameranın, buradan fotoğraf çektiğiniz zaman o SD karta kaydediyor. Bu zaten açma kapatma düğmesi. GPS ve yönlendirme ile ilgili 2 tane de butonumuz var. Sol taraftaki joystick yukarı kaldırdığınızda yükseltir, aşağı indirdiğiniz zaman ise alçaltır drone'u ve sağ sol yaptığınız zaman ise drone kendi ekseninde dönmesini sağlar. Bu ise olduğu yükseklikte hangi yöne gitmesini istiyorsanız o tarafa doğru çevirmeniz yeterli oluyor. Burada da bir analog ekranımız var. Evet arkadaşlar, öncelikle bataryamızı kilidi üste gelecek şekilde şu şekilde içine sokuyoruz. Soktuktan sonra ses duyunca şöyle, ondan sonra bunu aşağı doğru çevirerek bataryayı olduğu yere kilitliyoruz ve drone'u düz bir zemine bırakıyoruz. Altında ışıklar yanar. Şu an sarı ışık yanıyor. Yani kumanda bağlı değil. Şu an boşta drone. Bu burada duracak. Kumandamızı açtığımız zaman ise şu şekilde bağlandı ve şu anda bizden kalibre ayarı yapmamızı istiyor. Kalibre ayarı yapmamız için de drone'u bu şekilde birkaç kez çevirmemiz gerekiyor. Altındaki ışıklar yeşil olana kadar ve gördüğünüz gibi altındaki ışıklar yeşil oldu. Yeşil olduktan sonra ise bu biçimde dik bir şekilde çevirmeniz lazım. Ve ışıklar kırmızı ve sarı olduğu zaman drone'umuz uçmaya hazır. Drone'umuz şu an hazır konumda bekliyor yerde. Fazla yükseğe uçuramayacağım bugün çünkü hava bayağı rüzgarlı şu anda ve bu yüzden havada denge kaybı yaşamamak için
drone'u fazla yükseltmeyeceğim. Sadece ileri kadar götürüp tekrar geriye doğru getireceğim. Drone'umuzu en son kalibre ettik ve drone'u hazır hale getirmek için bu butona basıyoruz. Bu butona bastığımız zaman drone'un kanatları hazır hale gelecek. Yani şöyle bastığımız zaman gördüğünüz gibi drone'un kanatları dönmeye başladı ve kolu yavaşça yukarı doğru ittiriyoruz. Ve drone yerinden kalkış yaptı. Evet, bu şekilde. Rüzgar olduğu için dediğim gibi şu an biraz denge kaybı yaşıyor. Şöyle olduğu eksende döndürelim. Şöyle gelsin biraz bu tarafa. Ve drone'umuzun pili bitti. Kendiliğinden iniş yapıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen bunu yorumlarda belirtiniz. Hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım ve kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.